Uzun zamandır Orta Doğu'da birbiriyle uğraşan iki büyük hasım vardı: İsrail ve Filistin. Bu iki devlet 1948 yılından beri birbiriyle mücadele ediyordu. 1898 yılında Almanya'nın Basel kentinde toplanan Yahudiler burada bir konferans yaptılar. Siyonizmin kurucusu olarak adlandırılan Theodor Herzl burada Yahudi devletinin bayrağını çizmişti. Yahudi devletinin bayrağının anlamı ise Nil ve Fırat arasında Davut Aleyhisselam'ın kurduğu gibi bir Yahudi devleti kurmaktı. Basel konferansından sonra İstanbul'a gelen Theodor Herzl burada dönemin Osmanlı padişahı olan 34. Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit Han ile görüşerek Yahudilere Kudüs'ün verilmesini ve Osmanlı'nın bütün borçlarını ödeyebileceğini söylemişti. Fakat Sultan Abdülhamit Han bu teklifi reddederek "O topraklar kanla alındı, ancak kanla verilecektir" demiş ve bu teklifi reddetmiştir. Ayrıca bunun yanında Yahudilere bir toprak verileceğini de yasaklamıştır. Bütün çabaları sonuçsuz kalan Yahudiler Sultan Abdülhamit Han'ı tahttan indirmek için İngilizlerle anlaştılar. Ona Kızıl Sultan lakabını takarak onunla alay ettiler. Nihayetinde bu gerçekleşmiş. Sultan II. Abdülhamit Han 31 Mart vakası neticesinde İttihat ve Terakki tarafından tahttan indirilmişti. Onun yerine kardeşi Reşad Efendi geçirilmişti. 1917 senesinde ise Yahudiler ve İngilizler karışık bir ordu ile Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'ndaki karışıklığından faydalanmak için Kudüs'ü işgal ettiler ve burayı ele geçirdiler. Böylece Kudüs Osmanlı elinden resmen çıkmış oldu. Selahaddin Eyyubi 1187 Hıddin Muharebesi'nden sonra Kudüs'ü fethetmiş ve bir müddet Memlüklerin elinde kalmıştı. 1516 yılında Yavuz Sultan Selim Han'ın Kudüs'ü ele geçirmesiyle Osmanlı elinde kalan Kudüs 1917 yılında Osmanlı elinden çıkmıştı. Kudüs Osmanlı elinden çıktığı zaman Theodor Herzl bir müddet zaman öncesinde hayatını kaybetmişti. Kudüs Osmanlı eline geçince de Theodor Herzl'ın yapamadığı gerçekleşmişti. İkinci Dünya Savaşı yıllarında büyük bir Yahudi düşmanı olan Adolf Hitler Avrupa'da ne kadar Yahudi varsa hepsinin katledileceğini ve göç etmeye zorlanacağını söylemişti. Bunun üzerine Yahudiler Adolf Hitler'in sözüne uyarak ne kadar Yahudi varsa hepsini göçe zorlamıştı. 1948 yılında İsrail kurulmuştu. 1967 yılına gelindiğinde ise İsrail ve Mısır arasında 6 gün savaşı adı verilen bir savaş olmuş ve Yom Kippur Muharebesi ile Sina Yarımadası İsrail'in eline geçmişti. 6 gün savaşı böylece İsrail'in zaferiyle sonuçlanmış oldu. İsrail bir taraftan da bütün Orta Doğu ülkeleriyle savaşa girmiş ve hepsini kazanmıştı. Fakat bir müddet yıl sonra 1979 yılında İsrail Sina'dan çekilmişti. Bunun sebebi ise Sovyetler Birliği'nin ve ABD'nin İsrail'i zorlamasıydı. Ayrıca 6 gün savaşından sonra Filistin bayrağı yasaklanmıştı. Ta ki Oslo Anlaşması'na kadar. 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması
Yahudiler ve Filistinliler içindi. Bu anlaşmaya göre Filistin bayrağı yasağı kalkacaktı. Filistin bayrağının yasaklandığı zamanlarda ise karpuz emojisi kullanılmaya başlanmıştı. Fakat ne var ki İsrail anlaşmaya rağmen Filistinlilere baskı yapmaya, onlara zulüm ve işkence ettirmeye devam ediyordu. Takvimler 7 Ekim 2023 akşamını gösterdiğinde Hamas abluka altında kalan Gazze'den yola çıkarak İsrail içlerine doğru girmişti. Bu Aksa Tufanı operasyonu olarak tarihe geçmişti. Bu haber İsrail'i alarma geçirmiş ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Gazze içlerine kadar girilmesini ve Müslümanların katledilmesini emretmişti. Aksa Tufanı operasyonu ne kadar televizyon haberleri varsa hepsinde yayımlanmıştı. Filistinliler ilk başta bütün İsrail topraklarına da hakimdi. Fakat İsrail kurulunca Gazze ve Batı Şeria olmak üzere ikiye ayrılmışlardı. Aksa Tufanı operasyonu İsrail'e alarma geçirdiği zaman İsrail ordusu hem Gazze'ye hem de Batı Şeria'ya saldırarak bu ne kadar Müslüman varsa hepsini katletmeye başlamışlardı. Öyle ki İsrailliler Filistinlileri göçe zorlamaktaydı. Fakat Filistinliler ne kadar göç etse İsrail oraya gidip katliam yapıyordu. İşte tam bu esnada Amerikan Başkanı Joe Biden İsrail'i desteklediğini açıklamış ve Amerika'nın en büyük filosunu Gazze üzerine göndermişti. Amerika Birleşik Devletleri zaten İsrail'i kuruluşundan beri tanıyordu. ABD'nin yanı sıra bütün Avrupa devletleri, İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya ve hatta bütün Avrupa ülkeleri İsrail'in yanında olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti İsrail'e desteğini bildirmemiş ve onlara tepki göstermeye başlamıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'nın İsrail'e desteğini baya bir tepki göstermişti. Öyle ki Erdoğan'ın İsrail'e bir ziyareti vardı fakat İsrail'in Gazze'deki katliamlarından dolayı bu ziyareti Erdoğan iptal ettirmişti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Gazze'nin İsrail'in eline geçeceğini, Filistinlilerin son bulacağını, ayrıca biz dünyanın en ahlaklı ordusuyuz diyerek böbürlenmesi ve kibirli konuşmasıydı. Bu bütün dünya tarafından büyük bir tepki ile karşılanmıştı. Asya ülkelerinden Rusya, Çin, İran, Irak, Suriye, Ürdün, Lübnan, Mısır, Suudi Arabistan, Yemen ve Türkiye Filistin'i desteklemiş ve İsrail'e büyük bir lanet okumuştu. Fakat Avrupa'da durum hiç de öyle değildi. İngiltere, Almanya, Fransa, Lüksemburg, Belçika, İspanya, İtalya, Macaristan ve daha birçok Avrupa ülkesi Filistin'in de başaramayacağını ve İsrail'e destek vermeye başlamıştı. 11 Ekim 2023 tarihinde ise İsrail'in savaş kabinesi kurulmuştu. Ayrıca İsrail ordusu hem Gazze'yi bombalarken Yemen'e de saldırmıştı. Fakat Yemen'deki Husiler çok gayret ve azimle savaşmış ve İsrail ordusunu mağlup etmişti. İşte bu sebepten dolayı Yemen
Filistin'in yanında olmakta ve İsrail'in bütün katliamlarına destek vermemekteydi. İran ise başından beri Filistin'i desteklemekteydi. Öyle ki İran, İsrail'e roket saldırıları yapmış ve İsrail'i bombalamıştı. Fakat bunda İran başarı gösterememişti. Çünkü İsrail ne bir kayıp vermişti ne de bir yaralı. İran, Filistin'i desteklemesinin yanı sıra İsrail'e karşı hiçbir şey yapamamıştı. 19 Mayıs 2024 tarihinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi uçak kazasında hayatını kaybetmiş ve 28 Haziran'a kadar İran büyük bir taht kavgası ile karşılaşmıştı. 28 Haziran 2024 seçimlerine kadar ise İran başkansız olarak başsız kalmıştı. Amerikan Başkanı Joe Biden kimi desteklediği henüz belli değilmiş gibi bir tavır vardı. Ramazan ayında Filistin'i destekleyeceğini açıklamış ve havadan gıda yardımı yapmıştı. Ancak yine de bizler onun İsrail'i desteklediğini biliyoruz. Biden'ın ikiyüzlü bir tarafı vardı. Hem İsrail'i destekleyen açıklamaları ve hem de Gazze'yi desteklediği bir açıklamaları vardı. Biden bir taraftan savaş derken bir taraftan da ateşkes diyordu. İşte tam bu esnada İsrail ordusu Refah kentini bombalamıştı. İsrail ordusu hastane, okul, insan, çocuk, kadın, dede, daha birçok kişiyi ve hatta mülteci kamplarını bile bombalıyordu. Şu ana kadar ise Filistinliler 37.000 şehit verirken 70.000'den fazla ise kayıp vermişti. Filistinliler bu zor şartlar altında yaşam sürüyordu. İsrail orduları hiçbir şekilde onlara fırsat vermiyordu. Han Yunus şehri perperişan olmuştu. Gazze ve Refah kenti bombalar altında kalmıştı. Bu tarihteki en vahşet olay denilebilirdi. Geçtiğimiz günlerde ise İsrail savaş kabinesini feshetmişti. Bu İsrail'in bir sonu olabilirdi. Böylece bu savaş İsrail'in değil Filistin'in lehine bir sonuçlanan zafer olacaktı. İsrail'e lanet, Filistin'e destek.